Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şu anda tam mevsimi olan ve kış boyunca tüketebileceğiniz enginar konservesi tarifi hazırladım. Bu konserveden hiç şaşmam, gerçekten garantili bir tarif. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden enginar konservesinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu konserveleri 500 mililitrelik kavanozlarla hazırladım. Her şişe için orta boy enginardan 5 adet alıyorum. Bu enginarları şu anda pazarda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben pazardan hemen tazecik 15 adet enginarı aldım. Bu tarifi yaparak kış boyunca afiyetle tüketebiliyorum. Sizlere sadece 15 adetini gösterdim. Aslında daha fazla yapıyorum. Suyun içerisine almış olduğum enginarları pazardan getirdim. Poşetlerini açıyorum, enginarları süzgecin üzerine koyuyorum. Bu pazardan almış olduğumuz suyundan tamamen arındıracağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Enginarları süzgece koyduktan sonra duru suyla yıkayacağız. Bu işlemi yapmadan önce tencereye suyumuzu koyduk, kaynatıyoruz. Enginarları duru suda fazla bekletmeyeceğiz. Aksi halde kararma olur. Hemen sudan çıkartıp süzdürdükten sonra haşlama işlemi gerçekleştireceğiz. Tenceredeki suyumuz kaynadı. İçerisine 1 adet limonun suyunu koyuyorum. Böylelikle haşlarken enginarlarımız kararmayacak. Kaynayan suyun içerisine enginarları atıyorum. Bu arada tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tencerenin içerisine enginarları koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar bu şekilde bekletiyorum. Enginarlar kaynamaya başladıktan sonra sadece 5 dakika boyunca kaynatacağız. Fazla kaynatma işlemi yapmadan 5 dakika sonra süzgeçle tencerenin içerisinden alıyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Süzgeçle enginarları aldıktan sonra herhangi bir şoklama işlemi yapmayacağız. Direkt başka bir süzgecin içerisine alıyorum. Enginarlarımız hala çok sıcak. 500 mililitrelik kavanoza alıyorum. Enginarlar ters olacak şekilde kavanoza yerleştiriyorum. Bu konserveleri 1 yıl boyunca hiç bozulmadan şişelerin içerisinde saklayabilirsiniz. Ben 500 mililitrelik kavanozu tercih ettim. Sizler 1 litrelik kavanozla da bu işlemi yapabilirsiniz. Tabii ki ona daha fazla enginar sığıyor. Üç adet kavanozu bu şekilde beşerli olacak şekilde doldurdum. Enginarlar için kaya tuzu kullanıyorum. Her yarım litrelik kavanoz için 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Aksi halde enginarlarınızda erime olur. Her kavanoz için 1 tatlı kaşığı toz şekeri koyuyorum. Bu şeker sayesinde asiti de dengelemiş oluyoruz. Her kavanoz için 1 çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. Bu şekilde enginarların kararmasını da engelleyeceğiz. Her kavanoz için 1 yemek kaşığı limonu süzgeçten geçirerek içerisine koyuyorum.
Bütün bu malzemeleri koyduktan sonra kavanozların içerisine kaynar suyu ekliyorum. Bu aşamada 2 kez kaynar suyu ekleme işlemi yapacağız. İlk önce kavanozların ince kısmına kadar dolduruyorum. Daha sonra kaşıkla enginarların üzerine biraz bastırıyorum. Bastırıp çıkarttıkça da arasındaki havaları tamamen suyla dolduruyorum. Bunu yaptığımız zaman da suyun azaldığını göreceksiniz. Kavanozların üzerinde azalan suyu da tekrar kaynar suyla dolduracağız. Tekrar ince kısma kadar kaynar sudan koyuyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu aşama çok önemli. Kapakların kesinlikle kullanılmamış olması gerekiyor. Ve çok sıkı kapatmanız gerekiyor. Tencerenin taban kısmına küçük bir havlu koyuyorum. Böylelikle şişeler kaynarken tencereye vurmayacak ve kırılmasını engelleyeceğiz. Şişeleri de birbirinden ayrı olacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine kaynar su ekliyorum. Bu aşamada koymuş olduğunuz suyun kavanozların ince kısmına kadar gelmesine özen gösterin. Burada sadece sıkı bir vakumlama işlemi yapacağız. Üzerine tekrar bir bez parçası koyuyorum. Kavanozların arasına da sıkıştırarak birbirine değmesini engelliyorum. Daha sonra kavanozların üst kısmına servis tabağını yerleştiriyorum. Tenceremizi tekrar ocağa götürüyoruz. Tencerenin içerisine koymuş olduğumuz su kaynıyor. Tam bu aşamada saatimizi ayarlıyoruz. Sadece 10 dakika boyunca kapağı kapalı bir şekilde konservelerimizi kaynatıyoruz. 10 dakikanın sonunda tenceremizi artık ocaktan alıyoruz. Hiçbir bekleme işlemi yapmadan üzerindeki tabağı ve bezi alıyoruz. Tencerenin içerisinden şişeleri çıkartacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Şişeler hala sıcakken temiz bir bezin üzerine çıkartıyorum. Bu arada kapakları tekrar bir sıkıştırma işlemi yapacağız. Bu aşama çok önemli. Kavanozlarınızın kapaklarını mutlaka tekrar sıkıştırın. Böylelikle içerisinde oluşmuş olan havayı da tamamen almış oluyoruz. Artık şişelerimizin üzerini kapatma zamanı. Üzerini temiz bir bezle kapatarak tamamen soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyoruz. Şişelerimiz tamamen soğudu. Enginar konservemiz gayet güzel bir şekilde tutmuş. Bu aşamada kapakları kontrol edin. Tamamen içeriye çökmüş ise konserveleriniz artık sapasağlam. 1 yıl boyunca güneş almayan serin bir yerde saklayın. Hiçbir bozulma olmadan afiyetle tüketebilirsiniz. Garantili enginar konservesi tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.